Kare motifli çanta yapımımızın ikinci bölümünden herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ara birleştirmelerini yapmıştık siyah boncukla. Dediğim gibi bu renklerin hiçbir önemi yok. İstediğiniz tarzı yapabilirsiniz. İstediğiniz renkte çantanızı oluşturabilirsiniz. Burada kenar kısmıyla kulp kısmı kalmıştı. Kenarlar için şimdi burada 21 tane motif kullanmıştık. Toplamda da 25 adet motif yapmıştık. 4 tane motifimiz dışarıda kalmıştı. Şu şekilde gösterelim. Özellikle de şu çanta aparatlı motiflerimizi dışarıda bırakmıştık. Kenar kısmı için. Şimdi şunları ikişerli birleştireceğim. Bir tanesini hatta birleştirdim kamera arkasında. Bunu da sizinle beraber birleştireceğim ki birleştirme işlemini zaten biliyorsunuz aslında. Yine de sizinle beraber yapmak istedim. Tüm aşamalarını size göstermek istedim. Bir tanesini yaptık. Şöyle kenara koyacağız. Şurası bizim tabanımız olacak. Burası ön kısım, arka kısım, kapak kısmı. Burası da taban kısmı. Taban kısmına şu şekilde kenarımızı birleştireceğiz. Yine aralara siyah boncuk atarak. Bu tarafınkini de şöyle aparatlar yukarıda kalacak arkadaşlar. Dış kısımda kalacak. Bakın şöyle dış kısımda kalacak şekilde birleştireceğiz. Şunu hemen birlikte birleştirelim. Kenar kısmını yapmaya geçelim. Video uzamasın. Şu ilk dörtlüden girişimi yapıyorum. Misinamı takıyorum. Şuradaki ilk dörtlüden biraz daha yaklaştırayım. Giriş yaptım. Misinam şu şekilde. Üste kalan misinama, şu misinama siyah boncuğumu takıyorum. Bunda şu kısmı kullanmayı unutmayın. Aparatın karşısına denk gelen şu aşağıda fazla olan yeri birleştireceğiz. Aparat kısmı yukarıda kalacak bakın. Bunu şu şekilde birleştirmeyin. Aparat kısmı yan tarafta kalmasın. Yukarıda kalsın arkadaşlar. O yüzden bunu göstermek istedim. Şöyle buradaki ilk boncuktan da girişimi yapıp siyah boncuğu araya alıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle boncuğu araya alıp burayı birleştiriyorum. Hemen bir boncuk daha atalım. Araya bir boncuk daha attım. Düğümleme yöntemiyle devam ediyorum. Biraz kısa bir misina tercih ettim. Şöyle düğümleme yöntemiyle burayı birleştire gideceğiz arkadaşlar. Şimdi öndeki boncuklara giriş yapıyorum. Sağ tarafı sağdan, sol tarafı soldan. Bir ön boncuklara geçişimi yaptım. Şu boncuklardayım. Araya hemen bir siyah boncuk daha atıyorum. Siyah boncuğumu attım. Düğümleme yöntemiyle düğümleyeceğim. Aynı taraftaki misinayı geçirdim. Karşı taraftaki misinayı da baloncuktan alacağım. Aldım. Çektiğimde burayı da birleştirmiş oldum. Bir öndeki boncuklara geçiş yapıyoruz. Geçişler tamam. Bir tane boncuk atalım. Yine bir boncuğumu attım. Siyah boncuğumu. Düğümleme yöntemiyle burayı düğümleyeceğim. Bu da tamam. Son boncuklar artık. Şuradaki dörtlüyü kullanıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane boncuğu kullanıyorum. Şu kenarlarda dörtlüler var ya. Onları kullanıyorum. Onlar bitene kadar da durmuyorum. Devam ediyorum birleştirme işlemine. Bir öndeki boncuklara geçiş yapıyorum. Ve artık burada bakın şu son dörtlüdeyiz. Artık burada bitiş yapacağız. Taktım bir tane siyah boncuğu ve burada direkt bağlıyorum. Evet, birkaç kez bağladım. Şurada boncuklardan aşağı inip misinamı koparabileceğim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah boncuk taktık. Şuradan başladık. Burada bitirdik. Şimdi ne yapıyorum? Kenar kısımlarım hazır. Şöyle çevireceğim arkadaşlar mecbur. Şurası bizim tabanımız olacak. Üçüncüsü. Zaten bunu anlattım size. Şurada kenar kısımlarından 3. sıradaki motiflerden bu kenarları birleştireceğim. Bir tarafını yapayım. Şöyle bir tarafının yapımını size göstereyim. Diğer tarafı da kamera arkası yapayım. Aynısını zaten videoyu geri alarak yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Burada öncelikle şu kısmı birleştireceğim. Daha sonra yukarıya doğru devam edeceğim birleştirme işlemine. Şurada siyah boncuktan değil de ya da şöyle yapabiliriz. Şurada yine ilk dörtlüden girebiliriz. Girelim. Bunu biraz yaklaştıracağım. Şuradaki 3. yer arkadaşlar. 3. motiften birleştireceğim. Yaklaştıracağım. O yüzden nerede olduğumuzu bilin diye uzaktan bir kere göstereyim. Şöyle yaklaştıralım. Bakın şu ilk boncuktan misinamın girişini yaptım. Bir tane siyah boncuk attım. Burada renkli boncuğumdan şu dörtlüyü kullanıyorum. Siyahları karıştırmıyorum. İlkinden girişimi yapıyorum. Araya bir siyah daha atacağım. Düğümleme yöntemiyle devam ediyorum. Ve birleştirmeye başlamış oldum. Bir öndeki boncuklara geçişimizi yapalım.
Siyah boncuğumu taktım. Geçişimi yaptıktan sonra devam ediyorum. Düğümleme yöntemiyle burayı hemen düğümlüyorum. Bir öndeki boncuklara geçiş yapalım. Siyah boncuğumu araya attım. Birleştirdim. Bir öndekiler son artık. Şöyle son boncuklardayım. Buraya bir tane daha siyah atıyorum. Ve hani burada bağlıyorduk ya bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bunu bağlamayacağım. Çünkü burayı tekrardan kullanacağım için şöyle çaprazlama geçirip düğümleme yöntemi de kullanabilirsiniz. Çaprazlama geçireceğim. Arka taraflarda bağlama işlemi yapacağım. Çünkü bu 0.50 numara misina dediğim gibi tekrardan geçiş yapmama müsaade etmiyor. Biraz boncukların arası küçük. Ben de çözümü o şekilde buldum. Bu tekrar kullanacağım yerlerde bağlama işlemi yapmıyorum. Evet, şöyle biraz arka taraflara geldim. Burada bağlama işlemi yapacağım. Tekrar kullanmayacağım yerlerde bağlamamı yapıyorum. Birkaç kez bağladım. Tekrar misinamızı birkaç boncuktan geçirip öyle keselim. Burayı birleştirdik. Şimdi kenarlardan şu şekilde şöyle devam edeceğim. Bu taraftan da alarak bu şekilde birleştireceğiz. Evet, devam ediyoruz kenarımızı yapmaya. Şuradan şimdi öncelikle şu tarafı kullanacağım bu şekilde. Çünkü diğer taraf biraz ağır olduğu için fazla sayıda motif var ve bunlar kristal boncuk, çok ağırlar gerçekten. O yüzden bu tarafı birleştirip diğer tarafı daha rahat toparlayacağım düşündüğüm için bu taraftan başlayacağım. Burada şu siyah boncukları kullanacağım. Girişimi yapıyorum. Dıştan da göstereceğim. Şimdi içten göstereyim. Onu da göstereceğim inşallah. Kamera açısına sokmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hatta şurayı biraz yaklaştıralım. Şöyle birinden girdim. Bu taraftan da girebilirsiniz. Bu taraftan da girebilirsiniz. Burada amacımız bizim şu şekilde bir tane köşe oluşturmak. Dörtlü oluşturmak. O yüzden araya bir tane siyah boncuk atıyorum. Bakın buraya bir tane siyah boncuk atacağım. Diğer siyah boncuğumdan giriyorum tekrardan. Buraya bir tane siyah attım araya. Bir tane de geçişimi yaptıktan sonra buradan girdim. Araya siyah boncuk attım. Diğerinden çıktım. Bir tane daha siyah boncuğu düğümleme yöntemiyle düğümlüyorum ve buraya bir köşe oluşturuyorum her şeyden önce. Şöyle dışa doğru geldiğinde burası şöyle bir köşe olacak. Ve misinamda şu ortadaki siyah boncukta dikkat ederseniz. Burada amacımız bu tarafı da birleştireceğiz. Diğer tarafı da birleştireceğiz tabi. Burada amaç şu. Şurada bütün renkler birbirine denk gelecek şekilde, siyahlar da dahil. Yukarı kadar çıktığımızda renkleri hem köşe oluşturmak hem de renkleri birbirine denk getirmek. Devam edelim. Siyah boncuktayım. Buraya bir köşe oluşturdum. Şimdi renkli boncuklarımdan karşılıklı misinalarımı yukarı doğru çıkarıyorum. Önce bir tarafını yapıyorum. Daha sonra diğer tarafını yapacağım. Yukarıya çıkardım. Araya siyah boncuk atıyorum. Bakın burada da şu aparatım yukarıda. Şu aparatsız olan aşağı tarafta. Zaten bunu birleştirmiştik. Tersini yapmamaya dikkat edin arkadaşlar. Oradaki ayrıntıya da dikkat. Düğümleme yöntemiyle hemen burayı çekiyorum. Ve bu şekilde yukarı doğru devam ediyorum. Yine öndeki boncuklarıma geçiş yapacağım. Şöyle çevireceğim. Bu şekilde göstereyim. Araya boncuğumu attım. Yukarı çıkıyorum. Boncuğumu attım. Düğümleme yöntemiyle düğümledim. Birer boncuk yukarı çıkıyorum. Araya boncuğumu attım. Siyahlardan birer boncuk yukarı. Evet, son boncuğu atıyorum. Dediğim gibi burada biraz gerilerde bağlayacağım. Misinam kalın olduğu için olduğum yerde bağlamayacağım. Yine düğümleme yöntemiyle son boncuğumu da attım. Arka taraflara doğru misinamı geçiriyorum.
Burada benim olduğum yerde bağlamak zorunda değilsiniz. İstediğiniz yerde, arka taraflarda bir yerde misinanızı bağlayabilirsiniz. Tekrar kullanacağınız boncuklarda olmasın. Gördüğünüz gibi bir tarafını birleştirdik. Ayakta da kalıyor. Bu tarafı da birleştirince daha güzel, daha düzgün duracak. Bu tarafı da birleştirelim. Karşı tarafı dediğim gibi kamera arkası yapacağım. Ve bu çantada kesinlikle kalın misina kullanmak zorundasınız. En az 0,50 yoksa ayakta durmuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi bu tarafın birleştirmesine devam edelim. Burada yine köşe oluşturacağız. Şöyle siyah boncuğumdan girişimi yaptım. Araya bir tane siyah boncuk atıyorum. Diğer siyah boncuktan tekrar yukarı çıkıyorum. Şöyle araya bir tane siyah boncuk attık. Köşe oluşturacağız. Yaklaştıralım. Tekrar bir siyah boncuk daha attım ve düğümleme yöntemiyle burayı birleştiriyorum. Köşe oluşturuyorum. Şöyle yukarı doğru, şunlar birbirine denk gelecek şekilde şuraya kadar birleştireceğim. Bak şu boncuklara kadar yine birer boncuk yukarı çıkarak karşılıklı birleştireceğim. Hemen yukarı çıkıyorum, bir boncuk. Bir boncuk sağdan, bir boncuk soldan yukarı çıkıyorum. Şöyle çevireceğim. Bu şekilde yukarı doğru geleceğim. Bakın şöyle. Yine şunlardan yukarı çıkıyoruz. Önümüzdeki boncuklardan. Araya siyah boncuğumuzu attık. Düğümleme yöntemiyle düğümledik. Yine yukarı. Siyah boncuklardan yukarı çıkıyorum. Son artık. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Buradan diğer dörtlüye geçiş yapıyor biliyorsunuz. Ya da şu siyaha kadar diye düşünebilirsiniz. Yani buradan artık kapanışı yapıyorum. Burası da tamam. Yine ne yapacağım? Misinamı arka taraflarda bir yerlerde bağlayacağım. Hemen birkaç boncuk geçip bir araya getirip bağlayabilirsiniz ve daha sonra başka boncuklardan geçirip koparabilirsiniz. Burayı ayarlayayım. Hemen geliyorum. Artık çantamızın bir kenarı hazır. Şurası taban, şurası kenar. Şöyle yavaş yavaş şekilleniyor. Şurası şöyle kapak olacak. Bu tarafındaki kenarını da yine şurası yukarıda kalacak şekilde bu tarafa bakarak yapabilirsiniz. Ben bu tarafı da kamera arkasında yapayım. Daha sonrasında kurupunu yapıp işlemi bitireceğim. Diğer kenarını da yaptım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir çanta oluyor bu arada. Muhteşem. Çok beğendim. Çok güzel oluyor. Şimdi kulp kısmını yapacağız. Kulp kısmına geçeceğiz. Şu da kapağı. Burada ben video çekebilmek için, videoda daha rahat anlatabilmek için biraz misinamı 0.35 numara kullanmıştım ya arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz çökmeler var. Ama bunu dediğim gibi misinayı kalın olarak kullanırsanız bu tarz şeyler yaşamayacaksınız zaten. Şöyle kalıp gibi duracak. Şimdi kulp yapımında da şu aralardaki motifin küçültülmüşünü, bir tık küçüğünü kullanabilirsiniz. Şöyle yapacağız. Burada birkaç tanesinin yapımını sizlere göstereceğim. Nasıl yapıldığını siyahlarla birlikte, çerçevesiyle birlikte yapacağız. Eğer bu kulpu istemezseniz, hani bu modeli istemezseniz disco çanta yapımı var sayfamda. Onun part 2'sinde kulp yapımı var. Disco çantanın kulp kısmı da bu çantaya uygun bir seçenek olacaktır. Ona da göz atabilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Ben çantaya uygun olsun, konsepte uygun olsun diye yine
yine motif üzerinden ilerliyorum. Motifli bir kulp yapacağım çantama. Çantamızın kulpunun yapımına başlayabiliriz. Bunun için Misinam'a 4 tane boncuk taktım. 2 tanesini siyah, çünkü çerçeveli yapacağız biliyorsunuz. Hatta şuradaki motifi yapacağım şimdi. 2 tane siyah, 2 tane de koyu pembeden taktım. Misinam'ın uçlarını da eşitledim. Şimdi şu koyu pembe olandan girişimi yapacağım. Aynı taraftaki misinayı geçirdim. Baloncuğumu elde ettim. Karşı taraftaki misinayı aldım. Koyu pembe olandan giriş yaptım bakın. Çünkü siyah dışarıda kalacak. Koyu pembe içeride kalacak. İçeride kalacak olan rengimden girişimi yapıyorum. Misinamı onda bırakmam gerekiyor. Şöyle düğümleme yöntemiyle düğümü de çektim arasına ve misinam pembede kaldı gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bu benim birinci sıramdı. İkinci sıra için yine siyah olan tarafa siyah taktım. Bir de pembe olan tarafa da açık pembe taktım. Ortaya da koyu pembe atacağım. Şu içerideki rengime, üçüncü rengime başlangıç yapacağım hemen. Bunlarda dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane var. Bakın üçlü. Diğerlerini dörtlü yapmıştık. Bu çerçevesiyle beraber 3 sıra. Biraz daha kısa olacak. Bir an önce rengime başlıyorum. Ortaya da bir tane şöyle koyu pembe attım. Herhangi bir tarafa takabilirsiniz bu boncuğu. Koyu pembeden girişimi yapıyorum. Karşı taraftaki misinayı aldım. Çektiğimde bu da benim ikinci sıram oldu. Şimdi üçüncü sırada dönüş yapacağım. Dönüş yapacağımız zaman da ne yapıyorum? Sadece bir taraftaki misinaya boncuk takıyorum. 3 tane boncuk takıyorum ve bunun 2 tanesini dışarıdaki rengimden takacağım. Bir tanesini de şu ikinci rengimden takacağım. Burada ilk dönüşümü yaparken siyah olan taraftaki şu dışarıda kalacak olan renginizin tarafındaki misinanıza boncuk takın ki şöyle denk gelsin. Şimdi taktığım pembeden girişimi yapıyorum. Karşı taraftan misinamı aldım. İçinden geçirdim, çektim. Ve misinamda pembe boncukta kalacak. Yönümü de çevirmiş oldum gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 tane yaptım. Yönümü çevirdim. Devam ediyorum. Hiçbir yere misinamı almadım. Tek boncuktayım. Devam ediyorum. Yine dışarıda kalan misinama boncuk takacağım. Dışarıdaki rengimden içerideki rengime doğru ilerleyeceğim. Burada 3 tane boncuk taktım. Bunun birisi dışarıdaki rengim olan siyah. Bir tanesi içeride ikinci rengim olan koyu pembe. Bir tanesi de üçüncü renk açık pembe. Yine üçü de aynı tarafa oldu. Dikkat ederseniz boncukların. Burada ikinci sırama başlangıç yapmış oldum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir öndeki boncuğa geçiş yapacağım. Geçişimi yaptım. Devam ediyorum. Burada şimdi benim şu içerideki rengimi kapatmam lazım. Çünkü üçlü motif olduğu için bir an önce her şeyi yapıp bitirmem lazım. 2 tane içerideki rengimden boncuk taktım. Hemen girişimi yapıyorum boncuğumdan. Burada içerideki rengimi hemen bir kapatıyorum. Bununla işim bitti artık. Dışarıdaki renklerden devam. Bir öndeki boncuğu alıyorum. Misinama bir öndeki boncuğu aldım. Burada şu dörtlüyü gördüm. Tekrardan ne yapacağım? Dönmem gerektiğini anladım. Ve dışarıda kalan misinama boncuk takacağım. Sadece siyah ve pembe olmak üzere 2 tane boncuk takıyorum. Birini siyah, birini pembe taktım. Pembeden girişimi yapıyorum. Dışarıda kalan misinama taktım. Bakın dışarıda kalan misinaya taktım. İçerideki misina burada. Çünkü yönümü yukarı çevirip 3. sıramı yapmam gerekiyor. Şöyle çektiğinizde ikinci sırayı bu şekilde kapatmış oluyorsunuz. Ve hiçbir yere misinamı almıyorum. Yine dışarıda kalan misinadan devam edeceğim. Bu kez yine siyah ve pembe üzerine devam ediyorum. Son sıram, üçüncü sıram kapatıyorum. Kapatırken de ne yapıyorum? Şu köşelerde ikişerli dış boncuğumu unutmuyorum. 2 tane siyah, bir tane pembe taktım. Burada 3. sırama başlangıcımı yapmış oldum. Bir öndeki boncuğu alıyorum misinamı. Bu kez yukarıda kalan misinama yürüttüğüm değil, yukarıda kalan misinama boncuk takacağım. Bir tanesini siyah taktım, bir tanesini koyu pembe taktım. Burada pembeyi artık şu şekilde bitireceğim. Artık pembeyle de işim bitti. Bir ön boncuğa geçiyorum.
Burada şu dörtlüyü gördüm. Dönmem gerektiğini anladım. Dışarıda kalan misinama, şu misinama döneceğim için şöyle boncuk takıyorum. Pembeyle işim bittiğine göre artık siyah boncukla, 2 tane siyah boncukla burayı bitiriyorum. Motifimi de bitiriyorum. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi diğer motifime geçişimi yapacağım hemen. O yüzden şöyle yine yukarıda kalacak şekilde misinam. Bu şekilde bitirmeyi yapıyorum. Misinam yukarıda kalacak şekilde olacak. Çünkü motifime devam edeceğim arkadaşlar. Yani ben aslında diğer motifleri de, o çantanın motiflerini de bu şekilde yapacaktım. Çok kafanız karışır diye daha önce de söyledim. Bu şekilde yapmadım. Şimdi burada siyah boncuktayım. Hiçbir yere misinamı ilerletmiyorum. Diğer motifime geçişimi yapacağım. Burada şimdi zaten bir tane burada siyah var. Bir tane daha taktım. 2 tane de şu dışarıda ikinci rengim olan renkten taktım. Farklı bir renk. Bakın şöyle göstereyim. 3 tane boncuk takmam gerekiyordu. Bir tanesini siyahtan yana kullandım. 2 tanesini de içeride kalacak olan ikinci rengimden yana kullandım. Diğer bir öndeki boncuğa geçiş yapıyorum. Burada hem diğer motifime başladım hem de yeni bir sıraya başladım. Şimdi devam ediyorum. Burada bir diğer rengime başlangıç yapacağım. Bunu da mesela başlangıç yapacağım rengi daha önce taktım. İkinci rengimi daha sonra taktım misinama. Şöyle çevirdiğimde hem diğerine başlangıç olmuş olacak. Diğeri de buradan alttan sıra olarak devam etmiş olacak. Şöyle misinamdan diğer taraftaki misinayı geçirip buraya düğümleme yöntemiyle oluşturdum. Şimdi şu dörtlüyü gördüm. Dönüş yapmam gerekiyor. Öncelikle misinamı bir öndeki boncuğa aldım. Dışarıda kalan misinama boncuk takacağım. Burada da tabii ki siyah ve sarı. Siyahı önce takıyorum. Daha sonra içerideki rengimden sarıdan takıyorum. Ve bu şekilde bu sırayı kapatmış oluyorum. Yeni bir sıra başlangıcı yapacağım. Yeni bir sıra başlangıcı yaparken de öncelikle dışarıdaki siyah çerçeve rengimden, daha sonra içerideki sarı rengimden ve yeşil rengimden, 3. rengimden 3 tane boncuk taktım. Bakın dıştan içe doğru sırayla boncuklarımı taktım. Bir öndeki boncuğa geçiş yapıyorum. Burada aslında ne yapıyoruz? Artık yeşili kapatıyoruz. Şöyle 2 tane yeşil boncuğumu taktım. Burada yeşili kapatıyorum. Yeşilde işim bitti. Dörtlüyü gördüm. Dönmem gerekiyor. Öncelikle bir öndeki boncuğa geçiş yaptım. Ve yürüttüğüm misinaya boncuk takacağım. Ve yeşille işim bittiğine göre siyah ve sarı takacağım. Bir tane siyah, bir tane sarı taktım. Dışarıda olan rengimi daha önce taktım. Daha sonra sarıyı taktım. İçerideki rengimi şöyle alıyorum. Ve burayı bitiriyorum. Şimdi yeni bir sıra başlangıcı, son sıram aslında, şöyle üçlü yaptığım için. Yeşille de işim bittiğine göre 2 tane siyah, bir tane sarı taktım ve burada son sıramı bu şekilde ilerleteceğim. Bir öndeki boncuğa geçiş yapıyorum. Bir tane siyah, bir tane sarı taktım. Siyahı önce takıyorum. Şöyle çevirdiğinizde zaten siyah üstte kalması gerekiyor. Onu görebilirsiniz rahatlıkla. Ve burada sarıyla da işim bitiyor. Her şey çok çabuk ilerliyor. Az sıra olduğu için başlangıçlar, bitişler çok hızlı oluyor. Şimdi burada tabii ki ne yapıyorum? Sarıyla işim bittiği için 2 tane siyah boncukla burayı kapatıyorum. Yeni bir sıra başlangıcı için hazır hale getiriyorum. Şuradaki geçişlerle beraber bu 2 motife bakarak sırayla devam edebilirsiniz, gidebilirsiniz. Şöyle ben size kaç tane motif yapmanız gerektiğini ya da kendimin kaç tane motif yaptığını sizlere söyleyeceğim. Sizler bu sayıyı isterseniz artırırsınız, isterseniz azaltırsınız, isterseniz bu motifi kullanırsınız, isterseniz de başka bir kulp yaparsınız çantanıza. Dediğim gibi bunun için kanalımda disco çanta videosu var. Onun part 2'sindeki çanta kurpunu da yapabilirsiniz. O dediğim gibi bu modele gerçekten uygun. Ben hemen biraz daha yapıp geliyorum. Sizler de geriye sararak şunların yapımına bakarak kendi modelinizi uzatabilirsiniz. Toplamda 11 tane motif yaptım. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 tane motif yaptım. Hatta bir tarafına da çantamın aparatına takma işlemini gerçekleştirdim. Diğer tarafını da sizinle birlikte yapacağım. Size göstereceğim. Bunu isterseniz uzatabilirsiniz. İsterseniz kısaltabilirsiniz. Şöyle şimdi buraya aparata takmak için şu üçlümüzün ortasındakinden giriyorum.
Burada bir tarafa bir boncuk, bir tarafa bir boncuk taktım. Şöyle göstereyim. Bir tarafa bir boncuk, bir tarafa bir boncuk taktım. Üçüncü boncuğu da ortaya taktım. Şöyle çaprazlama yöntemiyle tekrar misine geçireceğim için çaprazlama yöntemini kullanıyorum. Düğümleme yönteminde tekrar misine geçiremiyorum çünkü içinden. Şöyle buraya bu şekilde bir çiçek ya da bir dörtlü, ne diyorsanız adına, ondan yaptık. Tekrar karşılıklı birer tane boncuk taktım ve üçüncü boncuğumu da şöyle çaprazlama bir şekilde misinamı geçirerek takıyorum. Yine bu şekilde bir sıra yapmış oldum. İkinci sıra. Üçüncü sıra için birer tane boncuğumu taktım. Burada üçüncü boncuğumu takmıyorum. Üçüncü boncuğumu takmadan şöyle içinden geçireceğim. Bakın şu motifleriniz düz dursun arkadaşlar. Ona dikkat edin. Misinamın ikisini de aparatımın içinden geçiriyorum. Biraz size yaklaştırayım da göstereceğim. İki misinanın ikisini de içinden geçiriyorum. Geçirdim. Burada işlemimiz şu olacak. Şimdi misinalarımızı geçirdikten sonra ikisini de şu ortadaki boncuktan şöyle ortadaki boncuğa geleceğiz. Bunun için misinalarımı karşılıklı geçiriyorum. Sağdakini sola geçiriyorum. Sağdakini sola aldım. Soldaki misinamı sağa geçiriyorum. Ve çekiyorum. Burada da hemen burada bağlamıyorum. Tabii ki arka taraflara gidiyorum. Misinamı arka taraflara alacağım. Başka bir yerde bağlayacağım. Boncukların arasından geçiriyorum. İyice sıkıştırdıktan sonra hemen burada bağlayabilirim. Şöyle birkaç kez bağladım. Yine boncukların arasından geçirip misinamı öyle kesiyorum. Kulpumuzu da bu şekilde taktık arkadaşlar. Hemen ölçülerine de bir bakalım, göz atalım. Harcadığımız boncuk sayısını da hemen söyleyeyim sizlere. En olarak 15,5 cm, boy olarak 10 cm boyu var. Sizler de buradan yola çıkarak size boy olarak uygun mu değil mi hesabını yapabilirsiniz. Aslında normal boyutlarda bir çanta oldu. Çantanızı büyütmek için dediğim gibi isterseniz boncuk boyutunu büyütebilirsiniz. İsterseniz de daha çok motifle daha fazla sıralı çanta elde edebilirsiniz. Yapımında harcanan boncuk adeti 1442 kilogram olarak, inanın tartmadım arkadaşlar. 1442'yi de gidip de tam 1442 zaten almayın. Yani belki ben yanlış saymışımdır ya da siz çantanızın boyutunu büyütmek istiyorsunuzdur. Kurpunu daha fazla yapmak istiyorsunuzdur. Benim ölçülerimde 1442 adet boncuk gitti. Sizler hangi ölçülerde istiyorsanız boncuğu ona göre alın arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Zaten açıklama kısmına boncuk adetini, milimini, yani içerisinde kullanılan malzemeleri muhtemelen yazarım. Birinci bölümün altına ikinci bölümün linkini, ikinci bölümün altına da birinci bölümün linkini, yine kulp yapımı için disko çantanın ikinci kısmının videosunu video sonuna hepsini koyacağım arkadaşlar. Oradan istediğinizi, dilediğinizi izleyin, yapın. Kare motifli çanta yapımımız bu kadardı. İsteyen takipçime de çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.